Güneşli ama soğuk bir gün. Ya suni trafikli bir bol günde ya resmen. Ben anlamadım. Bir trafik var ama milletin önü bomboş. Şimdi bir de dolmuşa denk geldik. 11 Ocak'ta bir Sinop'a gidip Giresun'dan git gel 110 kilometre yaptık. Araçta kendi aracımla gittim geldim. Motor aldık. N160 Euro 5. Hala tescilini alamadık. Yani bir ayın üstünde zaman geçti. Tescil yok hala. Nasıl bir ülke oldu burası? Hiçbir fikrim yok. Bu kadar mı şey olur? Bayiyi arıyoruz. Bayiyle zaten hani dalaşacağız yakında. Onu gösteriyor iş. Bayi TS diyor, ekran gönderiyor. İşte noterler birliği falan filan TS'ye danışın diyor. TS'den eşlik uğraştık falan. Abi ne yapacaksın? Bilemiyorum ki, sinyalsiz de dönüyorsun. İşte bayiden 11 Ocak'ta bir N160 motor aldık. Bajaj Sinop'tan 710 kilometre git gel. Hala tescilini alabilmiş değiliz motorun. Bu kadar zaman oldu, hala alamadık yani. Düşünün gerisini. Yani sene 2025, bir aya geçti. Euro 5 motor tescil çıkmıyor. Bayi TS diyor, ekran görüntüsü gönderiyor. Bulup buluşturduk, TS'ye gittik. Yani iletişime geçtik. TS diyor ki Kuralkan diyor. Kuralkan'a gidiyoruz, incelemede kalıyor. Hani onun da bir şey dediği yok. Yani bu benim anladığım şey, tamamen liyakat sorunu var bu ülkede. Tamamen her yeri kuşatmış vaziyette. Ben yazılımcıyım. Bu sorunu 3 güne hallederim. 3 gün maksimum. Acil modda 3 güne bitiririm. Bu da saçma bir şey olamaz. Bir ayın üstünde 0 motor tescil veremiyorlar. Hiç mi hazır değilsiniz? Benden de gelmeye başlamış bu ses.
Şu anda bayağı mı sert oldu ya? Ulan ben anlamadım bu işten bir şey. Öz araba motorun şeyi yükselmiş lan. Ama araya girmem abi, orada çok karışmış içerisi. Böyle de çok sert ya. Önüm boş, yine şey yapamadım. Şuradan gidelim ben. Veya düz gideyim ya. ...11 Ocak'ta Sinop'tan bir N160 aldık. Hala bugün dahil hala tescili çıkmadı. Yani madem böyle bir sorun vardı, niye satıyorsunuz? Kralkan'a yazıyoruz, bizlik değil diyor. Bayiye soruyoruz, TSE diyor. TSE'ye soruyoruz, Kralkanlık diyor. En son açtığımız 2 tıkıt beklemede şekilde kalıyor. Yani sene 2025 tescil bekliyorsun ya. Bu kadar saçma bir sistem olamaz. Bu kadar yani saçma bir, yani liyakat sorunu olamaz. Başka bir videoda gördüm, 200.000 motor bekliyormuş tescil için sırada. Acaba diyorum kendi kendime elle mi giriyorlar? Elle giriyorlarsa tamamen bir liyakat sorunu var demek. Tamamen. Ya devir teknoloji devri ya. Abi Kralkan mesela. Kralkan elinde yok mu? Var. Ha tamam, stok mu lazım? Her bayiye gideceksin, diyeceksin ki senin elinde kaç tane var? Kaç tane sattın? Öncelik sattıkların olmak üzere Euro 5 listesini gönder. Excel'i gönder belli bir formata göre. Sana geri göndersin. Her bayinin kendi kodu var ne de olsa. Sonra bunları Excel içerisine birleştir. Sistemine import et gönder şeye. TSE'ye gönder. Çok basit ya. Yani TSE'nin bir import ekranı yaptığı zaman zaten bunu eklemek 5 dakika bir iş maksimum. O da sığmaz. Sonuçta bu marka modeller TSE üzerinde kayıtlı yani. Orada diyor daha geçen vesile gönderiyor. 0.0.2025'ten sonra tescillenemez diye. Zaten sistemlerinde var.
Var olan bir şeye geçici istisnai izin vereceksiniz. Bu kadar basit ya. Kimisi diyor kanun iptal edildi diyor. Kanun iptal edildiyse niye hala sorun yaşıyoruz o zaman? Resmi gazete yayınlandı diyen var. Tamamen bir liyakat sorun olduğunu düşünüyorum. Bu şu an mesela bir ay 5 gün oldu neredeyse. Tamamen bunun bir liyakat problemi olduğunu düşünüyorum açıkçası. O 200 bin motoru tek tek elle gireceklerse geçmiş olsun yani bu millete. Bir 6 ay sürer artık. Yata yata günde 100 motor girse düşün gerisini artık. Of. Allah billahi yazık bu millete. Devlet kurumlarının geldiği hale bak ya. Yazık yani. Bu kadar süre beklemek hak etmiyor yani. Madem böyle bir problem var, satıştan çekeceksin abi. Abi bu ne ya? Niye öyle etkilik lan bugün? Şöyle bakayım, şuraya bakayım. Aslında bir yapalım ya. Ben buradan gideyim abi. Burada mı kilit? Burada duracağız. Bol trafikli bir gün. Lan silecek suyun çalıştırma be adam. Güneşi karşı gördüğü gibi çamuru gördü. Camda bizi suluyor. Arabada gidiyor mu? Yolda böyle yan cam açık. Yanındaki araba fısk gezip bana fısladı. Adam bana fısladı. Adama diyorum ki yani diyorum fıskiyen yana şey yapıyor diyorum. Hani cama atması gerekirken bana atıyor diyorum. Adam vat vat diyor Arapçıktan. Ya hafta sonu niye bu kadar trafik var ben anlamadım ya. Bundan sonra hep böyle mi olacak burası? Ya sanki iş çıkışı gibi bir trafik var. Anlamsız bir trafik, anlamadım. Ya şu yokuşta giden arabaların millete yol vermesi kadar bekleyecekler abi yanlarda. Trafik kilitlenmediyse bekleyecekler. Acemisi var, şeyi var. Yokuşta kalınca ne olacak? Arkadakine vuracak, bir şey olacak. Bu da ne yapıyorsa artık bekleyin işte. Hadi abicim, hadi abicim. Yani sıkıntı büyük bu anlamda. Ya aslında büyük bir problemi, ya küçük bir problemi büyütüyorlar yani, öyle söyleyeyim. Bu 2000 Euro 3 Euro 4'e döndüğü zaman da olmuş aynısı. Bir ay sonra testçiler gelmiş. Rekora gidiyoruz. Yani ülkenin teknoloji arttıkça yani işlerin kısalması gerekirken bizde artıyor. Neden acaba? Benim aklıma tek bir şık geliyor. Liyakat. Başka bir şey değil yani. İş bilmemezlik. Hadi ya.
yata yata gidiyor ya. Böyle saçma bir şey olamaz ya. Bunlar yüzünden trafik oluyor. Abi 15'te niye gidiyorsun ya? Ya bu adam önündeki yolu almadan arkadan iki araba daha geliyor. Bu İstanbul gibi böyle hani büyük şehir olsa trafik var, evet, yapacak bir şey yok meselesi olsa sorun değil. Ya bizde olmayan trafik oluyor. Dolmuşlar yolun ortasına adam al, adam şey yap, adam bırak. Çünkü bırakmasa müşteri mazırıyor muhtemelen. Bu halde biriktiriyorsun arkanda. Şimdi bu araba buradan geçmem lazım. Kapı açacak mı? Ne güzel bırakmışsın arabayı. Neyse, her geçen gün olan her şey oluyor, tüketici oluyor. Paranı verdiğin malı alamıyorsun işte, böyle bir saçma düzen.